Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz oral implantoloji ve cerrahi uzmanı diş hekimi Aykut Koşun. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş geldiniz Aykut Hocam. Sağ olun. Nasılsınız Aykut Hocam? Sizi tekrar görmek çok güzel. Sizleri de öyle. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Sağ olun, çok Bizler teşekkürler. sağ olun. Aykut Hocam, gülüş dizaynı nedir? Neler yapılmaktadır? Gülüş dizaynı, biz hastaların gülme esnasında görünen dişlerine, diş etlerine, dudaklara uyguladığımız değişikliklerdir. Gülüş dizaynında biz özellikle dişlerde çok duyuluyor. İşte laminalar uygulamaktayız. Zirkonya kronlar yine uygulanabilir. Çok diş eti görünen hastalarda diş etinde değişiklikler yapıyoruz. Genel hatlarıyla yani güldüğümüz zaman görünen, ağız içerisinde görünen dişlerin, diş etin, yumuşak dokunun düzenlenmesi işlemi gülüş tasarımı. Evet. Aykut Hocam, sonuçta herkesin farklı bir isteği olabilir. Farklı renk, farklı şekiller gibi. Bunların hepsini yerine getirebiliyor muyuz? Dijitalleşmeyle beraber biz öncesinde yapacağımız nihai protezi dijital ortamda tasarlayıp bir mock-up çalışması yapıyoruz hastaya, bir ön çalışma ve bunu geçici materyallerle, dolgularla diyebilirim, hastaya uygulamaktayız. Öncesinde nasıl bir protezi olacak, nasıl bir gülüşü olacak dişler bakımından bir uygulama yapıyoruz. Ve zaten şekil ve boyut olarak hasta durumu kabul ediyorsa ortaya çıkacak protezi, sadece ortaya artık renk seçimi kalıyor. Burada da tamamen hastanın seçimine bırakıyoruz. Tamamen bir gülüş tasarımı yapılacaksa ama doğal dişlerle beraber bir işlem görecekse tabii ki renk seçimini hastaya bırakmıyoruz. Burada doğal dişlere de dikkate alıp öyle bir uygulama Yine siz tecrübelerinizden faydalanıp bilgileri veriyorsunuz. Evet, aynen. Aykut Hocam, aslında çok konuşuyoruz, sizinle de çok konuştuk ama yine de izlemeyen izleyicilerimiz için sormak istiyorum. İmplantların kullanım ömrü var mıdır? Neye bağlıdır ömrü uzunluğu? Hastalar da bu soruyu çok soruyor. Her geldiğinde işte hocam yaptıracağım, bunu ne kadar gider? Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Burada da onu belirtmek isterim. Doğal dişlerde sonuçta ağzımızda bir ömür boyu kalacak diye ağzımıza geliyor, meydana geliyor, oklüzyona geliyor dişler. Ama herhangi bir sebepten, işte bakım eksikliğinden ya da travmaya bağlı olarak dişin kaybı söz konusu olabiliyor. İmplanta da aynı şey geçerli. Eğer düzgün bakımlar yapılırsa, implantlarda düzenli diş hekimi kontrollerine gidilirse, implantla beraber hasta uzun süre protezini kullanabilmekte. Tamamen biraz hani büyük sorumluluk hastanın bakımında oluyor. Diğer sebepler de işte kontrollerde herhangi bir enflamasyon başlangıcı varsa, herhangi bir ters giden bir durum varsa erken müdahalelerde de yine uzun süre ağızda tutabiliriz implantları. Bu implantlarınızı biraz bahsettiniz ama biraz açma şansımız var mı? Yapılan implantların daha uzun kalması için nelere dikkat etmeliyiz? En önemli şey tabii ki ağız hijyeni. Ağız hijyeni her zaman maksimum seviyede tutmak lazım. Özellikle protezlerde, implantlarda normalde tabii ki ağız bakımı günde normal kişisel olarak hastaya biz günde 2 defa en az dişlerini fırçalamasını, diş ipi kullanmasını öneriyoruz. İmplantlarda da aynı şekilde bakımlara çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle ben hastalara ağız duşu öneriyorum. Hem protezin altını temizleme bakımından daha da kolaylık sağlıyor. Bir de profesyonel bakım olarak da yılda bir kere diş hekimi kontrollerine mutlaka gelmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü hani gözden kaçan bir şey oluyor ya da bir enflamasyon ya da bir enfeksiyonun başlangıcında bu işlemlere bu duruma müdahale edilirse uzun süre ağızda kalabilir implantlar. Onun dışında hasta yaptırıyor, kendi dişi de öyle, hiçbir bakım yok. Sonra duyuyoruz da hocam durup dururken işte ekmek yerken dişim çıktı. İmplant da çıkabilir. Yani önemli olan ağız hijyeninin maksimum seviyede tutulması. Hocam, implantlardan bahsettik ama peki ya protezler? Biraz ondan bahsedelim. Hani kaplama diye bildiğimiz dişlerden. Bu protezlerin ömrünü uzaltan ya da kısaltan etkenler nelerdir? Nelere dikkat etmek gerekir? Ya tabii ki şimdi teknolojinin gelişimiyle beraber yaptığımız protezlerde direnç daha da artmaya başladı. Özellikle monolitik zirkonyalar kullanıyoruz. Çok daha dirençli materyaller bunlar. Hem estetik anlamda hem de fonksiyonel anlamda istenilen sonuçları veriyor. Fakat yine hastanın kullanımı burada çok önemli. Normal daimi dişlerde bile biz hastalara mesela sert şeyleri, özellikle fındık falan kırmak isteyen hasta, işte ben bu dişlerimle fındık kırabilecek miyim? Tabii ki normal daim dişlerde bu mümkün değil. Ben hastalara meyve yerken bile dişlerinizi
direkt meyveyi ısırarak değil de keserek yemelerini tavsiye ediyorum. Yani kullanım çok önemli, her şeyde olduğu gibi. Diş protezlerinde de öyle. Özellikle çevre dokusunu temiz tutmak, çevre dokuyu her zaman aynı kondisyonda tutmak çok önemli. Yine dediğim gibi diş kontrollerini, diş hekimi kontrollerini hiçbir zaman aksatmamalarını öneriyorum. Yılda bir defa diş hekimine ziyaret etmeleri ve bir temizlik yaptırmalarını, profesyonel bir temizlik uygulanması gerekiyor bu sabit protezlerde. Onun dışında diş etinde ufak tefek değişiklikler olabilir. Yine burada kontrollerde bunlara ufak bir şekilde müdahale ediyoruz. Ömrünü uzatabiliyoruz. Yani yine aynı şeyi söylüyorum. Oral hijyen maksimum seviyede tutulmalı ve kontrollere mutlaka gelmeli hastalar. Ama protezleri olsun. Bir bakım aslında, bir Evet. kontrol ne kadar büyük şeyin önüne geçebiliyor aslında. Hem ekonomik açıdan hem sağlık, Tabii sosyal hayat ki, açısından. tabii ki Cemre Hanım. Özellikle mesela kontrollere gelmezse ekonomik açıdan bahsettiniz. Hastaya ileriki dönemlerde eğer Evet. bunları aksatırsa hem zaman olarak da yeni bir planlama uzun sürüyor ve maddi mali bir yük de bindiriyor hastaya. Dişlerine iyi bakacak ama Evet. doğal diş olsun ama protezleri olsun, Kesinlikle. iyi bakmaları tavsiye ediyoruz. Aykut Hocam, dişi tam kesmeden büyütmek ya da beyazlatmak mümkün mü? Tabii ki yani biz burada prepless lamine yani hazırlıksız yani herhangi bir hazırlık olmadan lamine uygulamaları yapabiliyoruz hastaya. Tabii ki ama burada hastanın da fonksiyonel olarak dişlerin bize buna müsaade etmesi gerekiyor. Özellikle ufak tefek aralıklar, diastemalar yani dişler arasında aralıklar varsa, kapanış da buna müsaade ediyorsa, kapanıştan kastım sadece dişleri biz estetik amaçlı yapmıyoruz. Tabii ki bir fonksiyon ve fonasyon da bunda önemli bir etken. Fonksiyonda da dişler düzenli bir ilişki halinde olması lazım ki biz bu hiç herhangi bir işlem yapmadan bu lamine dediğimiz protez uygulamalarını hastaya yapabilelim. Yani hiç preparasyon yapmadan, hiçbir işlem yapmadan yaptığımız hastalarımız var. Ama hasta şeklinden memnun, hani sadece renginden bir şikayeti var. Bu hastalara beyazlatma öneriyoruz. Burada da iki tip var beyazlatma, iki aşamalı oluyor. Bir kliniğimizde ofis bleaching yani ofis beyazlatması diyoruz. Bir seans ya da iki seans yaklaşık 45 dakika sürüyor. Bir de eve bir kit hazırlıyoruz ağız içi plaklarla. Bunu da o kitin verdiği, işte üretici firmanın verdiği doğrultuda ya 2 ay, 3 ay hasta kullandığı zaman bir kalıcı bir beyazlık olmuyor fakat uzun süreli bir beyazlık oluyor. Sonuçta bunlar kozmetik bir işlem. Beyazlatma işleminde hastalar soruyor işte hocam bu tonu açtık bu böyle kalacak mı? Sonuçta Tabii dış ki. etkenler de var tabii ki. Dış Yani maruziyet şimdi, de var. aynen öyle. Tabii ki hasta kahve, sigara, çay kullanımı bunlar da etken olarak karşımıza çıkıyor. Geri dönüşü olan şeyler beyazlatma. Ama uzun süreli yapmak istiyorsak hem ev tipini hem de ofis tipini birlikte yaparsak daha uzun süreli beyazlatma işlemi oluyor. Kalıcı bir beyazlatma için de eğer ağız buna müsaade ediyorsa, dişler buna müsaade ediyorsa lamine, yaprak porselenlerden faydalanıyoruz. Evet. Aslında hangi işlemi yaparsak yapalım ömrü her zaman hastaya bağlı. Kesinlikle öyle. Nasıl baktığıyla alakalı. Peki lamineden bahsettiniz. Her hastaya uygulanabilir mi? Yine işte biraz önce de söyledim. Biz dişleri tabii ki estetik amaçlı yaptırmak isteyen hastaların atladığı konular işte fonksiyon ve fonasyon da var. Yani hem konuşmada hem de çiğnemede de bir görevleri var bu dişlerin. Lamineler özellikle sadece dişin ön yüzeyinden destek alarak yapılan uygulamalar olduğunda bir kere hastanın kapanışı yani hastanın birbirine alt ve üst dişlerin birbirine olan ilişkisi natural bir pozisyonda olacak. Yani birbirine çatışmalı bir şekilde ilişkisi olmayacak. Olduğu zaman ne oluyor? Hastanın uyguladığımız protez çok uzun ömürlü olmuyor. Çiğneme esnasında kırılabiliyor. Yani her hastaya lamine olur mu? Oklüzyonu da düzgün olan hastaya güzel, uzun süreli kullanabileceği lamineler yapıyoruz. Ama çene yağ arası ilişkisinde bir düzensizlik varsa bu hastalara tam seramik kronlar, zirkonya kronlar öneriyoruz. 20 yaş dişlerinin ne gibi durumlarda çekilmesi gerekmektedir? Yani bu da hep işte mesela hastanın hiçbir şikayeti yokken biz muayenede söylüyoruz. Özellikle yatay yönde gelen 20 yaş dişleri ön dişlere baskı yaparak ortodontik problemler çıkarabiliyor. Önde çapraşıklığa meydana geliyor. Daha doğrusu büyüme gelişimi tamamlanmaya yakın olan, büyüme gelişimi tamamlanmış olan hastalarda bile bu durum karşımıza çıkıyor. Bir kere ortodontik sebeplerden biz 20 yaş çekimini hastalara söylüyoruz ve çekmesini tavsiye ediyoruz. Onun ziyadesinde eğer 20 yaş dişin üzerine bir kapşon varsa temizlenemeyen bir bölge olduğu için arka bölge çok rahat temizlenemiyor. Çok sıklıkla enfeksiyon riski oluşuyor ve perikoronit diyoruz biz bu hadiseye.
Burada da tabii enfeksiyon odağını kaldırmak için 20 yaş üzerine hastanın çekilmesine uygun görüyoruz ve tavsiye de ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz oral implantoloji ve cerrahi uzmanı diş hekimi Aykut Koşun'du. Kendisiyle çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.